Bazı ünlüler mafyada adı geçen isimlerle birlikte olmuşlardır. Bu ünlülerden bazıları mutluluğu yakalarken bazıları ise umduğunu bulamamıştır. İşte sizler için derlediğimiz ünlüler dünyasında mafya ile aşk yaşayan o ünlüler. Bu tarz çalışmaların devamı için videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Aslı Ural, Alaaddin Çakıcı. Yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaaddin Çakıcı, kırmızı bültenle aranırken 17 Ağustos 1998 yılında Fransa'nın Nice kentinde sevgilisi Aslı Ural'la birlikte yakalanmıştı. Yapılan takip sırasında Çakıcı'nın telefonda istediği belgeler Fransa'da bir kadına teslim edildi. Bu kadın Türkiye'nin tanınmış modacılarından Canan Yaka ve şarkıcı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'dı. Nice'daki bir otelde beraber yakalanan Alaaddin Çakıcı ve Aslı Ural Fransız polisine teslim edilmişti. Gülben Ergen, Erol Evcil. 1995 yılında Bursa'da çalışırken Erol Evcil ile tanıştı ve 3 yıl kesintisiz bir aşk yaşadı. Erol Evcil'in adı Nesim Malki cinayetinde karışınca tüm ilişkileri, aşkı da ortaya çıktı. Gülben Ergen, Malki cinayetinin firari sanığı Erol Evcil'in sevgilisi olması sebebiyle gözaltına alındı. 18 saat sorgulanan Gülben Ergen, "Ben kendisinden korkuyordum, bu sebeple ayrılamadım" ifadesini kullanmıştı. Ama hayatını konu alan bir programda Evcil yakalanmadan önce Gülben Ergen'le evlenme planları yaptığı, hatta gelinliğinin bile hazır olduğu ortaya çıkmıştı. Ergen şimdi bu hayatın çok uzağında. Eşi ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürdürüyor. Muazzez Abacı, Hasan Haybetli. Yeraltı dünyasıyla gönül ilişkisine giren ünlülerden birisi de Muazzez Abacı'dır. Muazzez Abacı ile ünlü kabadayı Hasan Heybetli'nin birlikteliği uzun yıllar sürmüştü. Bu süre içerisinde 2 kez evlenip ayrıldılar ama bağlantıyı hiç koparmadılar. Hatta 14 aylık hapis cezası sebebiyle Heybetli'yi arayan polis, kabadayıyı o dönem hasta olan eşi Abacı'nın Etiler'deki evinde kurduğu pusuda yakalamıştı. Aşklarının buluşma noktası genelde cezaevleri oluyordu. 2006 yılında 3. kez evleneceklerini açıklayan çift hala evlenmemelerine rağmen ayrıldıklarını da açıklamamıştı. Esra Erol, Ali Özbir. Esra Erol 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğmuştur. Memleketi Sinop Ayancık'tır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden mezundur. Evlilik programı sunmaya Flash TV'de Desti İzdivaç adlı programla başlayan Esra Erol, devamında ise sırayla Esra Erol'la İzdivaç, Esra Erol'la Evlen Benimle adlı programları sundu. Temmuz 2010 tarihinde Esra Erol eşi Ali Özbir ile canlı yayında evlendi. Ali Özbir, Kürt İdris olarak tanınan eski bir mafya babasının oğludur. Şimdilerde kendi işinin başında herkese örnek olunacak bir hayat sürdürmektedir. Kendisini tebrik ederiz. Sibel Turnagöl, Fatih Bucak. Türk sinema oyuncusu Sibel Turnagöl 28 Şubat 1968 yılında dünyaya geldi. Meslek yaşamına 16 yaşında mankenlik yapmakla başlayan Sibel Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada Mankenler Kraliçesi seçilmişti. Şarkıcılığa soyunduktan sonra adı Fatih Bucak'la aşk ilişkisine karıştı. Sedat Bucak'ın yeğeni Fatih Bucak, kültürlü, alçak gönüllü tavırlarıyla Sibel Turnagöl'ü etkilemişti. Koruma ordusuyla gezen aşıkları kimse görüntüleyemedi. Uğur Kılıç, Alaaddin Çakıcı. Kılıç, ünlü kabadayı Dündar Kılıç'ın kızı. İlk evliliğini 16 yaşındayken dönemin önde gelen gece kulübü sahiplerinden biriyle yapmıştı. 2 çocukları oldu ama Uğur Kılıç ev kadını olmak istemiyordu. Onun isteği erkek gibi bir kadın olmaktı. Uğur babası yüzünden zaten bu karanlık dünyaya çok uzak olmayan Kılıç, bunun üstüne de Alaaddin Çakıcı ile evlenmişti. Daha sonra ikinci evliliğini yeraltı dünyasının başka önde gelen ismi Alaaddin Çakıcı ile yaptı ve bu evlilikte uzun sürmemişti. Tuğba Özay, Kürşat Yılmaz. Ünlü manken zor günler geçirmişti ve mafya ile olan ilişkisi şöyle gelişmişti. İddialara göre sevgilisi Akın Büyükoğlu'ndan ayrılmak isteyen Özay, bedelini ağır ödersin cevabını alınca Yaşar Öz'den yardım istedi. Yaşar Öz'ün adamı ile Tuğba Özay'ın sevgilisi arasında yaralanma olayı oldu. Bütün bu olaylar Özay için kötü günlerin başlangıcı oldu. Özellikle önce gözaltına alındı
ve daha sonra Özay tutuklanarak cezaevinde kaldı. Dizilerde de mafya bağlantılı karakterleri canlandıran Özay, kendisini üne kavuşturan Aynalı Tahir'de güçsüzlerin yanında olan, güçlülere karşı kendi kanunlarını koyan genç bir kadın oynamıştı. Küçük Ceylan, Yaşar Öz. Bir zamanların Küçük Ceylan'ının değişmek istediği yıllardı. Başından 4 evlilik geçmiş ama bir türlü mutluluğu yakalayamamıştı. Ablası Nazan, şu an hapiste olan Yaşar Öz var, sana hasta oluyormuş, seninle tanışmak istiyor demesiyle ilişkileri başlamıştı. Yaşar Öz, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla halen Eskişehir cezaevinde yatıyordu. Cezaevinde başlayan mafya şarkıcı yakınlaşmasının ilk mektupları oldukça masumaneydi. Daha sonra ilişkileri ateşli bir aşka dönüştü. Her hafta sevgilisini Eskişehir cezaevine ziyaret eden Ceylan, sevgilisini Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki duruşmalarında da yalnız bırakmıyordu. Nazan Şoray, Turan Çevik. Nazan Şoray 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türkan Şoray ablasıdır. Zorlu yaşam koşulları sebebiyle çok sıkıntılar çekti. İlkokulu Şişli'de yatılı olarak okudu. 14 yaşında film artisti oldu. Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ın yeraltı dünyasından Turan Çevik ile ilişkisini bilmeyen yoktur. Türkiye'nin ilk hayali ihracatçılarından olan Çevik, objektiflerden özellikle kaçarken Nazan Şoray daha sonra bu yaşadığı aşkı itiraf etmişti. Sibel Can. Sibel Can da bir şantaj olayı sebebiyle ismi çete ile birlikte anılan ünlüler arasında. İddialara göre Sibel Can dönemin Türkiye erkek güzeli Karahan Çanta ile ilişkisini belgeleyen bir kasetle kendisine şantaj yapan Can Kuzu'yu Nuri Engin ve çetesine para karşılığı kaçırtmıştı. Çete Kuzu'yu kaçırıp dövmüş ve çıplak fotoğraflarını çekmişti. Bu iddialarla gözaltına alınan Sibel Can, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde saatlerce ifade vermiş, konuyla ilgili olarak 12 yıl hapis istenmişti. Aynı davada 30 yıl ceza alan Nuri Ergin bir anlamda olayı doğrulayarak mahkeme çıkışında Sibel Can mahallemizin kızıdır, kendisini severiz, başarılar diliyorum ona ifadesini kullanmıştı. Ahu Tuğba, Enis Karaduman. Ahu Tuğba 13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Asıl adı Canan Tuğba Çetin'dir. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde okudu. Sonra da Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz dili bölümünü okudu ancak bitiremeden geri döndü. Aşklarıyla daima gündemde kalmayı başaran bir isim. 10 aşk sayfalarında da yeraltı dünyasının en tehlikeli isimlerinden birisi var. Eski sevgilisi Enis Karaduman. Enis Karaduman eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğenini kendisine olan borcu sebebiyle kaçırmasıyla ünlüdür. Polisler onu ne yapacağı belli olmayan tehlikeli birisi olarak tarif etmişti. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik hoşça kalın.